Herkese merhaba. Barış Topuzlu, The Marmara Otelleri Merkez Bilgi İşlem Müdürüyüm. Serkan Bey ile birlikte yapacağız sunumu. Merhaba. Göksel Bey bu mobilite ve esneklikle ilgili örnek verdiğinde otelciliğe değindi. Gerçekten burada The Marmara'nın iyi bir örnek olabileceğini düşünüyorum. Bizleri davet ettikleri için bir kez daha kendilerine de teşekkür ederim. Bu sunumu Serkan Bey hazırladı. Daha güzel fotoğrafını koymuş sanırım kendine. Biraz öyle. Peki, The Marmara Otelleri Türkiye'de İstanbul'da Taksim, Pera ve Şişli lokasyonlarında, Antalya'da ve Bodrum'da 5 otel, Anadolu yakasında 3 tane residence, New York'ta da, Manhattan'da da bir yine residence'dan oluşuyor. Burada biz 1200 odayı yönetiyoruz. Yeni inşaatlarımızda, açılışlarımızda geliyor önümüzdeki aylarda inşallah. Peki biz bilgi işlem departmanı olarak ne yapıyoruz? Serkan Bey ile birlikte 7 kişilik bir ekibi yönetiyoruz. Burada bizim kullanıcılarımız, yani son kullanıcılarımız otellerimizde personel 1000 civarı. İşte buna bağlı da bilgisayar başında sabit 500 kişi, işte shiftlerden hani 1000'i buluyor o anlamda. İşte 150 tane sunucumuz, 150 sanal, 50 fiziksel sunucumuz, 12 tane data center'ımız var. Bizim her bir ünitemizde kendine ait bir data center var. Bunun dışında da tabii yedeklilik için belli ISP'lerde, farklı lokasyonlarda ve şehirlerde data center'larımız var. Santral networkleri de yine bizim yönettiğimiz hizmetler içerisinde. Şimdi niye bu detaylardan bahsediyorum? Boys'a gelemedik, geleceğiz. Şöyle, şimdi otelcilik sektöründe yabancı olmayanlar bilecektir. Ortada bir tane otelcilik yazılımınız vardır. Bu işte en popüler olanları Fidelio Suite 8, Fidelio Opera. Ve etrafında bir de yanında varsa CRM yazılımınız vardır ve de etrafında diğer tüm yazılımlar konumlanır. Yıllar geçtikçe siz yazılım adedi arttıkça bunları Fidelio ile, otelcilik yazılımıyla konuşturmaya çalışırsınız. Çünkü kendi başına ayrı tarafta çalışan yazılımlar kopuk kalırlar ve sizin günlük operasyonunuzdaki hizmetleri aksatabilir. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü biz Bimser'le 2010 yılında sanırım tanıştık. İşte bahsettiler, hani 30 yıllık deneyimleri var. Bunun üstüne şunları eklemek istiyorum. Gerçekten Bimser'in inanılmaz bir mühendislik ekibi var. Entegrasyon anlamında bizim otelcilerin, bilgi işlemde otelcilerin korkularından biri, endişelerinden biri entegrasyondur. Biz hangi sistemi, ana sistemi karşılarına koyduysak bununla konuşturmalıyız diye bize mutlaka bir çözüm sundular. Biz EBA'yla, Workflow'la başladık bu işe. O gün itibarıyla işte Genom insan kaynakları programı kullanıyoruz. Entegrasyon istedik. Kurulum aşamasında bunu bize sağladılar. İşte bugünün bu sunumun konusu Boys Web. Yine Boys'ta birazdan Serkan da teknik detaylarından fazlasıyla bahsedecek. Yine her türlü entegrasyonu bize sağladılar. Hani zaten olması gereken bu değil mi diye sorguluyorsunuz ama bizim sektörümüzde bunu bu kadar hızlı yapabilen ve hani karşılıklı know-how paylaşımıyla bu kadar başarıyla konumlandırıp sizin elinize anahtar teslim edebilen biz çok fazla firmayla tanışmadık. 10 seneden fazladır otelcilik sektöründeyim ve gerçekten bu geliştirme, entegrasyon açısından çok hızlı geri dönüş sağlayan ekipleri var. Onlara tekrar bu noktada da teşekkür ederim. Biz Voice Web'i nerede kullanıyoruz? Aslında 5 otelimizde de kurulu ama bugün burada özellikle örnekleri İstanbul otellerinden vereceğiz. Taksim Meydanı'ndaki otelimiz, Pera İstiklal'deki otelimiz ve Şişli, yine Mecidiyeköy'deki otelimiz. Tek bir veri tabanımız var merkezde. Bu da bence bir ayrıcalık olabilir örneklerle kıyaslandığında. Ve bütün hizmetler yine az önce bahsettiğim sanal data center'daki tek bir veri tabanından
yürütülebiliyor bu oteller için. Web olduğu zaten ilk sunumda, detaylı sunumda işte web unuttuğunuz, atladınız ama atlamadınız tabii Voice Web. Bizim de yine intranetimizde bu hizmet aktif olarak bütün kullanıcılarımızın önüne yansıtılabiliyor. Keza verdiğiniz örnekte de bir misafir firmanın kullandığı gibi yine işte dışarı natlı internet üzerinden de erişimi söz konusu. Çünkü az sonra bağlayacağız. Mobil tarafta da etkin olarak kullanıyoruz. Otelcilikte 2 tane önemli departmanınız var. Birisi ön büro ve misafir hizmetleri, birisi de teknik departman. Şimdi bugün burada hep işte sanayi örnekleri, fabrika örnekleri verildi. Çünkü bakım varlık yönetimin hani belli ki çıkışı bu ama bu hizmetler, bu sistem bu hizmetler için geliştirildi. The Marmara için geliştirildi ve tabii ki diğer müşteriler için, sizler için geliştirildi. Ve bugün bizim kullandığımız halini aldı ki bu merkezi veri tabanı, işte diğer entegrasyonlarımızdan bahsedeceğiz. Otelcilik yazılımı entegrasyonlarımızdan bahsedeceğiz. Şimdi niye bu 2 departmanı anlattım? Şimdi bizim 1000 tane kullanıcımız var, tamam, ama öbür tarafta bizim asıl bu hizmeti kullanmamıza sebep misafirlerimiz. Biz sektörümüzde, otelcilik sektöründe biliyorsunuzdur, müşterilerimize misafir diye hitap ediyoruz. Asıl sayı misafirler. Bizim Marmara otellerinde bir misafir 2-2,5 gece ortalamada konaklıyor. İşte 1200 yataktan, yani bizim 10.000-20.000 arası aylık bir misafirimiz var. Bizim şikayetlerini, taleplerini yönettiğimiz müşterilerimiz aslında bunlar. Bu ciddi bir sayı ve bu altyapıyla bu işi yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Misafir hizmetleri, ön büro bahsettiğimiz ve teknik departmandaki destek veren arkadaşlarımızla yapıyoruz. Misafirimizin geldiniz, konakladınız, gazete istiyorsunuz, kuş tüyü yastık istiyorsunuz. Buradan sizlerin örneklerindeki teknik departmanlarımızın işte periyodik bakımlarına kadar bütün sistemi Voice Web ile yönetiyoruz The Marmara'da. Ve bir referans oluşturabilir belki sizler için bir konu daha. Misafir hizmetleri dedim. Biz Voice Web'e geçmeden önce No Cross firmasının Triton diye bir yazılımı vardı. Bir Hint yazılımı. Onu replace ettik ve Voice Web'e geçtik. Misafir tarafındaki, misafir arızalarının takibi, bakımı tarafında. Teknik tarafta ne kullanıyorduk? Bu isimleri kullanabilirim değil mi? Bir sakıncası yok. IBM Maximo'yu kullanıyorduk. Teknik mühendislik departmanı tarafında. Ve biz ilk sunumlarımızda böyle yaptık. Serkan'la üst yönetime. Biz bu 2 yazılımı kaldıracağız. Böyle bir yazılım getireceğiz. Bakın bir Türk firması. Zaten EBA'dan tanıyorsunuz. Senelerdir çalışıyoruz dedik. Ve bu işe girdik. Ekranlar, kullanımlar anlatıldı. Bunlar sunuma özellikle hani canlı datalar olduğu için paylaşmak istedik. Tekrar detaya girmek gerekmiyor diye düşünüyorum. Talep yönetimi ekranımız. İşte burada tahmin edileceği gibi ünite kodları işte MT Marmara Taksim, işte MB Marmara Bodrum gibi şeklinde devam ediyor. Varlık yönetimi de yine aynı şekilde, bakın burada da MA Marmara Antalya, yani bu iyi bir örnek olmuş aslında, tüm otellerimizin datalarının burada olduğu ve kullanıldığı açık. Ve yine bu da bizim organizasyon yapımız. Antalya Bodrum Merkez Ofis. Corporate ofisimiz de ayrı bir bünye olarak geçiyor. Orası da bu sistemden yönetiliyor. 2 konu var. Shift Management. Shift Management, aslında Serkan'a bırakayım sözü ama bırakmadan şunu söyleyeyim. Doğru datayı bir kere sisteme girdiğinizde, bu işi doğru, hani ilk kurulum esnasında zaman ayırdığınızda, gerçekten zaman ayırdığınızda tüm operasyonla, tüm birimlerle, tüm departman yöneticileriyle, teknik müdür, ön büro müdürü, işte misafir ilişkileri müdürü, hepsiyle gerçekten oturup bu ilk ayarlamaları doğru yaptığınız vakit
bu sistem beklediğiniz gibi otomatik olarak çalışıyor. Ki biz bunu mobil tarafta dayanamıyorum Serkan. Bu Android ve iOS'un bir adım ötesinde daha basit cep telefonlarına taşıdık. Çünkü bize bunu mobil cihazlara koyduk diye getirdiler. Harika. Ama biz de dedik ki bizim housekeeping'de ve teknik departmanda hani sürekli sahada olan 100'e yakın personelin cebine hani biz bu akıllı telefonları veremeyiz. Versek de hani ne yapacak, eli yüzü işte kirli ya da neyse, hani o anlamda onu o kadar aktif kullanamayacak. Biz bunu bu eskiden bas konuş diye geçerdi. O telefonlara taşıdık. Serkan. Peki. Teşekkürler. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Dayanamıyorum. Aranızda otelcilik sektöründe çalışan ya da işbirliği olan birileri var mı? Yok galiba. Şimdi Triton dediği Barış Bey'in de söylediği sistem aslında bu işin hani Hint menşei olan ve otelciliğin voice web'i aslında. Biz onu çevirdik, bu şekilde söylüyoruz artık. Çünkü voice web'i görmeden önce biz Triton zannediyorduk. Bütün dünyamız o zannediyorduk. Gerçekten Göksel Bey'in söylediği gibi bu tam bir tailor-made bir yazılım. Yani firma tamamen terzilerden oluşan bir firma. Ben öyle tabir ediyorum. Ve gerçekten tam istediğimiz gibi otelciliğe de uyarlanmış bir sistem haline getirildi bu. Hani sabahtan beri biz tabii katılamadık sabah yoğunluktan ama işte fabrika, endüstri ortamları, ham madde girişi, ürün çıkışı gibi şeylerden bahsediyorsunuz. Bizim için de aslında yine hedefimiz aynı, müşteri memnuniyeti. Bizim için malzeme zaten misafirlerimiz. Giriş çıkış dediğimiz şey de check-in, check-out. Aslında bu kadar basit. Hani süreç check-in'le başlıyor, check-out'la bitiyor. Tabii ki bunun CRM kontrolü, işte doğum günü kutlaması vesaire tahmin ediyorsunuz, hepiniz konaklıyorsunuz. Bunlar tabii ki var takibi ama ana süreç aslında check-in'le başlayıp check-out'la bitiyor. Bu kapsamda tabii biz ihtiyacımız olan 2 ve hatta 3 tane önemli başlığı buraya bu Taylor arkadaşlara rica ettik ve onlar da yaptılar. Bir tanesi skill management dediğimiz işte yetenek yönetimi. Şimdi yetenek yönetimi aslında departman içerisinde bulunan çalışanın hangi konuda yetenekli olduğuna bağlı olarak bu tanımların yapılmasını sağlayan bir arayüz basitçe. Bunları tabii anlatıldı. Bu slaytları geçiyorum hızlıca. Toparlayacağım sonrasında. Bir önce konuştuğumuz shift management ise zaman planlaması. Şimdi bu yaz otelleri, işte business otelleri vesaire bütün shiftler değişkendir. Yani diğer markalarda da farklı olabilir. Önemli olan bu tarz bir yazılımı kullanarak aslında hangi shiftlerde ne kadar iyi iş yaptığınızı da belirlemek. Voice Web bu anlamda da bu analizleri yapmanıza da size yardımcı oluyor. Biz sadece bir işin tamamlanma süresini değil, aynı zamanda işin kimler tarafından hangi zaman aralıklarında yapılabileceğini de tanımlayarak bunu çok özel hale getirdik. Yani alt kırılımlarını da Barış Bey'in söylediği gibi bir kere düzgün olarak girdiğinizde, tam anlamıyla girdiğiniz zaman bunu tam bir skill management modülü şeklinde kullanabilir hale geliyorsunuz. Şimdi burada bizim otelcilik sektöründe ya da genel olarak belki ilginizi çekecek farklılık yarattığımız konu şu. Fidelio entegrasyonu ve bu iş emirlerinin otomatik olarak SMS'e dönüştürülmesi ve bunda izlediğimiz yöntem. Şimdi aslında Fidelio, Oracle database'ini destekleyen ve sadece o ortamda çalışabilen bir yazılım ve Avrupa'da otelcilik sektörlerinde en çok tercih edilen markadır. Fidelio her lokasyonda ayrı database'ler halinde çalışmak zorundadır. Dolayısıyla bu database iletişim haline geçmek çok kolay bir şey değil merkezi olarak. İşte bunu yapabilen bir CRM var. SQL database'i kullanıp da Microsoft Dynamics CRM ürünü var. Biz bilimsel çözüme bunu söylediğimiz zaman dediler ki biz bütün lokasyonlarınızdan bir servisle bu dataları çekip merkezileştiririz dediler. Biz buna eğer EBA'yı satın alıp kullanmamış olsaydık herhalde inanmazdık. Ama EBA'dan bildiğimiz için Barış Bey'in söylediği o çünkü insan kaynakları programı da Oracle kullanıyor. Bundan dolayı hani oturduk çalıştık ve 2-3 gün kadar kısa bir sürede şurada gördüğünüz gibi hani bu bildiğiniz Windows Services MSC yazılı çıkan ekrandaki bir print screen bu.
işte Şişli, Pera vesaire gibi lokasyonlardaki Oracle database'ine tek yönlü sorgu yapıp oradaki bilgiyi anlık çeken servisler bunlar. Buradaki check-in check-out bilgisini alıyoruz. Çünkü dediğim gibi süreçler check-in'le başlayıp check-out'la bitiyor ve bizim bunu çok iyi takip etmemiz gerekiyordu. Ve Voice SQL kullanıyor olmasına rağmen Oracle'daki sorguları kendi içerisinde uygun bir şekilde yerleştirmeyi başardı. Yine bunun yanında işte yetenek yönetimi ve SMS servisleriyle ilgili bize özel servisler yazıldı. Tabii bunlar sonradan ürün haline geldi. Şimdi artık otelcilik sektörü için bu ürün nasıl fabrikalarda kullanılıyorsa şu anda bizim sektörde kullanılır hale geldi. Burada bizim kullandığımız ürünler aslında fiziksel olarak Moxa dediğimiz ürünler. Bunları siz de araştırabilirsiniz. Belki ihtiyaç halinde kullanılabilir sizin tarafta da. Nasıl yaptığımızı anlatayım kısaca. Şimdi bu GSM Gateway'ler biliyorsunuz seri bağlantı kurabilen cihazlar. Bu cihaz G2100 serisi bir cihaz. Biz bunu TCP/IP protokolüne dönüştürebilmek için yine aynı ürün gamından M-Port 5000 serisi bir ürünle bunu network'te ulaşılabilir hale getiriyoruz. İşte Voice Web'de burada bize interface seri interface hizmetiyle birlikte bu verilerin alınmasını sağlıyor. Dolayısıyla artık GSM Gateway ile haberleşme sağlanmış oluyor Voice Web tarafında sunucuyla. Şimdi biz burada tek bir lokasyondan birden fazla lokasyonun yönetim seviyesini konuştuk. Bu anlamda bizim çalışanlar housekeeping'de işte teknikte olan arkadaşlar akıllı telefon taşıyabilecek durumda değiller. Taşısalar bile Barış Bey'in söylediği gibi yine çok maliyetli olabiliyor. Yani haftada 1 ya da 2 tane cihazın kırıldığını gördük biz. Sadece onlarda değil yöneticilerde bile olabiliyor. Şimdi bu anlamda Vodafone'la özel bir anlaşma yaptık ve ilgili tarifeyle birlikte telefonları aldık. Bu telefonlar bildiğiniz bu ilk 3210 mu 3310 mu diyorduk hani şu takoz gibi olanlar. Onların yenileştirilmiş hali küçük olanlar bunlar. C1 serisi galiba. Monokrom cihazlar bunlar. Monokrom ekranlı. Şimdi bu cihazlardan 250 tane bizim çalışanımız kullanıyor. 250 çalışanımız da bu cihazlardan var. Bizde aylık 85 bin, 90 bin civarı bir SMS trafiği var. Sadece Voice Web üzerinden. Ve bu trafiği herhangi bir hizmetten outsource ettiğiniz zaman inanılmaz fiyatlar çıkıyor. Biz bu maliyetleri azaltabilmek adına böyle bir yola gittik. Ve lokalde tek bir GSM Gateway üzerinde konumlandırdığımız bir SIM kartla diğer SIM kartları yani çalışan SIM kartlarına tek bir VPN havuzunda tanımlattırdık Vodafone'a ve kendi aralarında ücretsiz SMS gönderip alma işleyişini gerçekleştirdik. Bunu neden yaptık? Çünkü yine Vimser'in bize özel bir çözümü bu. Bizimle başlayan bir hikaye oldu. Bu çok know-how aktarımı oldu gerçekten aramızda. Burada normalde standartta işte web SMS hizmetiyle ya da e-mail hizmetini bahsetmişsinizdir mutlaka. Bu hizmetlerle bir veri aktarımı yapılıyor. Biz özel bir cihaz kullanacağız. Peki nasıl çözeceğiz bunu? Dedik ki bir SMS tipi belirleyelim ve bu SMS tipi karşı tarafa gitsin iş oluşturulduğu anda. Hemen sonrasında ilgili arkadaş bunu alsın ve eğer bitiremediyse bir tuşa bassın, bitirirse başka bir tuşa bassın ve kapatsın. Bunu gerçekleştirebilmek için de aslında fiziksel olarak son hali şu oldu. Dedik ki ilk başta bir iş emri numarasını yazalım mesaja. Sonra ekipmanı yazalım. Yani bizdeki karşılığı otel ve oteldeki kat ya da oda olacaktır tabii ki. Orada istenen talebin hangi departman tarafından yapılacağını ve o talebin hangi iş grubunda olduğunu başlığını yazalım ve sonra da en son talebi ekleyelim dedik. Ve bunu şurada gördüğünüz gibi örnekte kısa hale getirdik. Yani iş emri numarası bu. İşte odanın check-out durumu az önce gösterdiğim o servis tarafından çekildi anlık olarak. Bina ve oda bilgisi, hangi departmanı ilgilendirdiği ve minibar kontrol. Yani bu nedir? Hepinizin başına gelen check-out olduğunuzda minibarın kontrolü yapılır ya. İşte bu aslında o. Check-out
girildiği anda otomatik olarak voice herhangi bir giriş yapılmadan bu checkout'u Fidelio'dan anlıyor. Bu çok önemli bir şey. Burada hani bir order taker'ın fiziksel, fabrikada olduğu gibi fiziksel bir veri girişi yapmasından bahsetmiyoruz. Burada tam bir otomasyondan bahsediyoruz. Yapıldığı anda hiç order taker'ın önüne gelmeden, herhangi bir onay sürecine girmeden direkt o anda hangi arkadaşın boşta olduğunu sistem bu shift management'ta önce anlıyor. Sonra skill management'ta bu arkadaşın en son yaptığı işe kadar bakarak, hatta çalışmayan biri varsa onu da çalıştırmak suretiyle bu SMS'e atmak suretiyle işlemi başlatıyor. Buraya isterseniz şunu da ekleyebiliyorsunuz. Hani işin tamamlanma süresi tahmini 10 dakikadır diye bir şey ekleyebilirsiniz mesela. Bir sıraç daha koyup. Çünkü bunu da eskalasyon yönetiminden bahsedildi. İşin tamamlama sürelerini girdiğiniz zaman oradan çekip buraya ekleyebiliyorsunuz. Kişi ona göre de aslında çalışabiliyor ama biz onu özellikle eklemedik. Kişi bunu tamamladığı zaman çalışan arkadaşımız operasyondaki nokta 1'e basıp reply edip daha doğrusu bu mesaja nokta 1 yazıp enter dediği anda otomatik olarak case kapanmış oluyor. Ve order taker'ın o anda ekrana bakıyor olsaydınız renklerde renk de var orada. Hani kırmızı olan şey artık yeşile dönüyor. Hatta filtre dediyseniz yukarıdan onu bile görmüyorsunuz. Tamamen sadece açık kalan işlemlerini görüyorsunuz. Yani bunun faydası ne oluyor? Gerçekten yatan adam artık yatamaz hale geliyor. Çünkü sistem onu test ediyor. Hani bu departmanda bu shift'te bu adamlar var ama ben bu adama 10 tane işlemi göndermişim. Bu sadece 2 tane bitirmiş. Bunun zaten eskalasyon yönetimi yapılarak bir üst yönetimine e-mail olarak raporu gidiyor ama bunun yanında aslında push ediyor o adamı hani çalışması için. 10 kere bir adama gönderdiyse 3. kez iş yapan adama artık 4.'den itibaren göndermeye başlıyor ve dolayısıyla o dengeyi de sağlamış oluyor sistem. Benim anlatacaklarım bu kadar. Hani yaptığımız geliştirme de bu şekildeydi. Çok teşekkürler.